Merhaba arkadaşlar. Bugün Eyüp Güreş ile nerede gezecek? Bugün Eyüp Güreş ile Zingen Hohenwil tepesinde gezecek. Zingen Almanya'nın güneyinde yer alan Baden-Württemberg eyaletinin Konstanz ilçesine bağlı bir şehir. Düzün ortasında yer alan Hohenwil ve Hohenwil Kalesi'nin ayakta kalan sur kalıntılarını gezek. Evet, Zingen Landesgartenschau tren istasyonunda indik. Engen istikametinden binince hemen 3. durak, takriben 10-11 dakika kadar sürüyor. Evet, ve işte bugün birlikte çıkacağımız Hohenwil Kalesi, yani Zingen'in en büyük hastanesi Klinikum'da yer almakta. Tren istasyonuyla arası 1-2 dakika, ancak çok kısa. Tabela Hohenwil yazısı bizi yönlendiriyor. Uzun zamandır yeni videolar çekmiyordum. Bundan beri Almanya'da ikamet ediyorum. Tabii Almanya'da birçoğunuz zaten biliyorsunuzdur ya da duymuşsunuzdur. Bürokrasi çok ağır işliyor ve çok titizler bu konuda. Onun için epey vaktimi aldı. Bir de aşağı yukarı 3 aydır, hatta 3 ayı geçti. Hemen Zingen'de bir intensif, hızlı Almanca dil kursuna başladım. Haftanın 4 günü ve inanın çok vaktimi alıyor. Yani Almanya ile ilgili videolar çekeyim dedim ama onda pek böyle havasına giremedim işin açıkçası. Belki ileride ettiğim tecrübeler, yaşadığım süreçlerle ilgili de hem böyle tarihe not düşmek hem de belki birilerine yardımcı olmak için videolar hazırlayabilirim. İşte hep dediğim gibi Almanya coğrafyası, iklimi çok bizim ülkemiz gibi güzel olmasa da var olanı en iyi şekilde değerlendiren, işte sanayi olsun, tarım olsun, hayvancılık olsun, hepsini dengeli bir şekilde yaşayan ve yaşatan bir ülke. Bugün 19 Haziran, Almanya'ya göre epey sıcak geçen günler. 36-37 dereceye çıkıyor adeta. Onun için sabah erkenden çıkayım dedim. Yaklaşık bu Hohenwil Kalesi 260 metre yükseklikte yer almakta. Çok sıcağa kalmayayım dedim. Şu anda bile saatlerimiz yaklaşık 7:30 civarı. Epey sıcak. Daha önceki videolarımda da göstermiştim. Bakın, kim demiş ki Almanya'da fındık yetişmez. Tabii ki bir
Türk fındığı kalitesinde olmasa da öyle. Özellikle bu güney bölgelerinde çok sık görüyorum. Bahçelerden ziyade yol kenarlarında. Evet, şimdi bu çıktığımız Hohenwil Kalesi Almanya'nın en büyük çıkılabilen kale kalıntılarından ya da ziyaret edilebilen diyelim. Dediğim gibi 260 metre yüksekliğinde bir dağın tepesinde yer alıyor. Kuş seslerini duyuyor musunuz? Buradan yaya yolu da var zannedersem. Zaten mesafe kısa. En fazla geri dönerim. Yani bulunduğumuz alan Hohenwil ve üzerinde yer alan Hohenwil Kalesi yaklaşık 9 hektarlık bir alandan oluşuyor. Yani bu da kabaca 13 futbol sahası büyüklüğünde diyebiliriz. Bu kadar kısa sürede gelmemiş olmak lazım diye düşünüyorum ama geldik herhalde. Ve aşağıda Zingen kenti. Herzlich willkommen auf dem Hohenwil. Yürekten, gönülden hoş geldiniz diyor Hohenwil'e. Aslında şu anda üzerinde yürüdüğümüz bu topraklar milyonlarca yıl önce aktif bir lav püskürtme noktasıydı. Burası bir magma tıkacı. Yani yanardağ sönerken içindeki lav dondu ve çevresindeki yumuşak toprak erozyonla yok olunca geriye sadece bu sert kaya kütlesi kaldı. Biz bunu Kapadokya gezimizde de gözlemlemiştik. Orada da yine volkanik dağların mağmalarıyla oluşan o çok ikonik görüntüleri birlikte izlemiştik. Tabii insanoğlu da durur mu? Böyle düzün ortasındaki bu yüksek 260 metre yüksekliğindeki bu tepeyi her tarafı dört bir yanı özellikle açık havalarda çok rahat görebildiği için hemen üstüne bir kale inşa etmiş. İlgimi çeken bir diğer nokta da yani ama trenle giderken yol kenarlarında ama gezerken işte göl kenarı olsun dağlarda işte mantar toplarken gördüğüm kadarıyla eğer çok ekonomik değeri yoksa anladığım kadarıyla bu kesilen ağaçlar ya da çıkarılan ağaç kökleri olduğu yerde bırakılıyor. Yani bir şekilde geri dönüşüm kendi kendini besliyor. Bakın ısırganları görüyor musunuz?
Aslında buralarda çok toz toprak yok. Yürüme yeri. Poşetim varsa giderken toplasam fena olmaz. Rahmetli annem çocukluğumuzdan beri bize ısırgan yemekleri yapardı. Kavururdu bazen de. Dik bayırı çıkarken yorulan insanlar için kısa mesafelerle takriben 50 veya 100 metre mesafelerde böyle oturma bankları da var. Benzerleri Antalya'da Termassos antik kentine çıkarken de vardı ama yani orası hem buradan daha uzun bir mesafe hem de yolları bu kadar. Bakın burada yürüdüğüm yerde bile asfalt var. Ve Antalya sıcağında çıkmıştım. Yine Haziran ayıydı zannedersem. İşte böyle arkadaşlar. Bakın. Kuş sesleri. Yani şimdi kıyaslama yapmak için söylemiyorum ama emin olun sadece insanlar değil, hayvanlar bile burada daha böyle sakin ve daha huzurlu. Yani coğrafya insanların karakterine de belki bir şekilde yansıyor diyelim. Ben gelirken saat henüz 7:30 bile değildi. Buraya gelmeden önce hemen aşağıda o trenden indiğimiz yer vardı ya, Klinikum ve Hohenfeld Kalesi'ne döndüğümüz yer. Oralarda bir yerde zannedersem, yani ben bakmadım özellikle sabah erken olduğu için, bu kaleye giriş biletinin satıldığı işte Tourism Information ofisi gibi bir ofisten bilet almanız gerekiyor. Bilmiyorum yani yukarıda da var mıdır yok mudur? Yok diye biliyorum ama yani giriş ücreti çok cüzi bir miktar, öyle çok amşan bir şey değil. 5 euro civarında. Eğer vaktiniz müsaitse, ben dedim ya çok sıcak olacak bugün, erkenden çıkayım. Bunu hesaplayamamıştım. Tabii göreceğiniz şey de yani 5 euro çok büyük bir para değil ama neticede bir Topkapı Sarayı'nı gezmiyorsunuz. Yani müze kartı düşünün Türkiye'de. Bir tane kale kalıntısı. Tabii ki bu kale kalıntısı Almanya'nın gezilebilen en büyük kale kalıntısı. Bunu da belirteyim. İşte bakın, yükseldikçe işte çevrede yer alan köyler, yerleşim yerleri. Kale kapısından girdik. Aynı zamanda restorasyon çalışmaları da devam ediyor. Az önce geçen biri muhtemelen geceyi burada geçirmişti. Tam kampçı olmasa da elinde matı vardı. Belki de sıcak havalarda. Nasıl Fethiye'de sahile gidip kumsalda yatıyor insanlar.
Burada da bu Hohentville Kalesi'nin tepesinin yüksek serininde insanlar sabahlıyor olabilirler. Evet, buradan da bir yaya girişi ya da çıkışı var zannedersem. Evet, tahmin ettiğim gibi insanlar geceyi burada geçirmişler. Ve işte hemen hemen zirvede izleyebiliriz. Manzara gerçekten açık ve nefes kesici demeyelim ama etkileyici. Hemen hemen dört bir tarafı gözlemleyebiliyorsunuz. Muhtemelen giriş buradan. Ama dediğim gibi ben hava sıcak diye erkenden çıkmak isteyince maalesef kapalı. İşte açılış saatleri bakın. 1 Nisan'la 15 Ekim arası saat 9.30'da 18.30 arası ve yetişkin erva sene 5 euro. İşte öğrenci, çocuk 2,5 euro, %50 indirimle. Yine aylık kartları var, 12,5 euro. Yani grup olarak da girmek isterseniz, değer mi bilmem, 15 kişilik bir grupsanız 4,5 euroya falan geliyor. Ya böyle şimdi saat daha 8. 1,5 saat burada beklemek pek de işime gelmeyecek işin açıkçası. Ne görebiliriz diye düşünüyorum. Aslında Türk tarihini ve Türkiye'deki tarihi yerleri, öğrenleri gördükten sonra buralar çok da fazla ilginizi çeker mi bilmiyorum. Ve şeması bu şekilde. Diyorum ya, 1,5 saat beklenin buraya çıkmak için. Nasıl olsa buralardayım. Başka bir zaman içine gelip gezebilirim. Tarih kayıtlarında kalenin adı 915 yılında geçiyor. Yani bundan tam 1100 yıl kadar öncesine dayanıyor. Daha sonra bir dönem devlet hapishanesi, yani zindan olarak kullanılmış. Ama yıkıldıktan kısa bir süre sonra, tıpkı bugün benim yaptığım gibi, turistlerin ve gezginlerin gözdesi haline gelmiş. Hohentville
sadece savaşlarla anılmıyor. Aynı zamanda burası devasa bir kültür merkezi. Buradaki festival geçmişi 1900'lerin başına dayanıyor. Hatta çok karanlık bir dönemden de geçmiş. 1935-1939 yılları arasında Nazi Almanyası döneminde Goebbels'in desteğiyle burada Alman festivalleri düzenleniyor. Goebbels'i birçoğunuz tanıyorsunuzdur. Hitler'in propaganda danışmanı, bakanı diyebiliriz. Ama kalenin makus tarihi 1969'da Zingen şehrine bağlanmasıyla değişiyor. 1975'ten beri her yıl Temmuz ayında efsanevi bir caz festivali düzenleniyor. Hatta sıkı durun, 1990 yılında dünyaca ünlü caz efsanesi Miles Davis burada sahne alıyor. Düşünsenize, yıllar önce top seslerinin yankılandığı bu surlarda Miles Davis trompet çalıyordu. Tarih, doğa, müzik ve sönmüş bir yanardağ. Bu kale kesinlikle görülmesi gereken bir yer diyebiliriz. Evet, zirveye çıkamasak da hemen zirve altındaki bu manzara eşliğinde size kısaca Zingen hakkında da bilgi vermek istiyorum. Zingen, Güney Almanya'nın en önemli demiryolu kavşak noktalarından biri. Birinci hat Konstanz'dan kalkarak Zingen'i Offenburg üzerinden Karlsruhe'ye bağlayan Schwarzwaldbahn. İkinci hat Basel'den başlayıp Zingen üzerinden Lindau'ya uzanan Hochrheinbahn. Üçüncü hat Zürih'ten gelip Zingen'i doğrudan eyaletin başkenti Stuttgart'a bağlayan Gaubahn. Zingen 50 bine yaklaşan nüfusu ile Konstanz ilçesinin en büyük ikinci şehri konumundadır. Ama kavşak noktası olması sanayi ve alışveriş olanakları ile gün içinde nüfusu 300-350 binleri de bulmaktadır. Peki bu kadar güçlü bir kale nasıl bu hale geldi? Kalenin trajik sonu 1801 yılında Napolyon dönemindeki İkinci Koalisyon Savaşı'nda gelmiş. Fransız askerleri tarafından yerle bir edilmiş. Yani burası Fransızların gazabına uğramış diyebiliriz. Birkaç görevli geldi ama Almanlar kuralcıdır. Erken açarlar mı bilmiyorum. Şansımı bir kez daha denemek istiyorum ama
Dediğim gibi bir saat burada beklemenin hiçbir esprisi yok. Belki bir caz festivalinde. Evet, buradan da bir patika var ama hiç gerek yok. Hem de böyle kalenin altta kalan su kalıntılarını sizlere çekmiş olayım en azından. Peki siz nasıl buldunuz Hohentville'i? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşırsanız sevinirim. Artık bir videonun daha sonuna geldik. Ne diyorduk? Her şey gönlünüzce olsun. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Abone olup beni takip ederseniz daha da mutlu olurum. Özellikle dünya turu videolarımda gerçekten böyle çok ilginizi çekecek bilgiler, görüntüler yer almakta.